Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel hırka çalışmasını birlikte çalışacağız. Şöyle ortalama 0-1 yaş arası giyilebilecek büyüklükte çok güzel bir hırka çalışması. Biraz kalın bir ip kullanarak ördüm. Görmüş olduğunuz gibi örneğimiz de çok güzel. 4 tane ahşap düğme kullandım. İpimiz hafif yünlü bir örgü ipi arkadaşlar, fakat istediğiniz iple örebilirsiniz. İpinizin kalın olması durumunda aynı sayılarda, ince olma durumunda da sayıları artırarak aynı büyüklükte örebilirsiniz. Yaka genişliğimiz oldukça müsait. Yaka sayısını sabit tutarak robayı ve bedeni büyüterek, kol boyunu da uzatarak daha büyük bedenlerde örebilirsiniz ya da daha ince ip kullanarak daha küçük bedenlerde örebilirsiniz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, hırka çalışmamda 100 gram 200 metre uzunluğunda, biraz şöyle hafif kalın ve içeriğinde yine çok az oranda da olsa yün içeriği olan bir örgü ipi kullanıyorum. Şiş numaram 4 milimetre. Arkadaşlar, 70 ilmekle beraber örgüme başladım. 1 2 3 diş önde ve arkada, 1 2 3 diş olacak kadar 70 ilmekle haroşa örgümü ördüm. Şimdi bedenleri ayıracağız. Ön beden, kol ve arka olarak. Bakın, işaretleyicimi taktım. Ön beden için 2 4 6 8 10 12 13 ilmek saydım, işaretleyicimi taktım. Roba ayrım aralarımız 2 ilmek. Bakın, 1 2 ilmek saydım. Tekrar ayracımı taktım. Ardından kol ilmeklerim var. 2 4 6 8 9 ilmek kolumu ayırdım. İşaretleyicimi taktım. Yine arada roba ayrımı için 2 ilmek var. Onu ayırdım. Ayracımı taktım ve arka bedendeyim. Arka bedende de 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmeğim var. İlmeklerimi saydım, ayracımı taktım. Roba ayrımı için 2 ilmek bıraktım, ayracımı taktım. İkinci kolum yine 9 ilmek. Bakın, 2 4 6 8 9. İşaretleyicimi taktım. Roba ayrımı için 2 ilmek ayırdım. İşaretleyicimi taktım ve ikinci ön bedenim 2 4 6 8 10 12 13 ilmek. Şimdi bu ayrımlar üzerinden artık kurulumu yapacağız. İlk ilik çalışmamızı da yine bu sırada açacağız. Örgümüzün ön tarafındayız. İlik düğme kısmımız hep haroşa örgü olacak. Bakın, 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 4 6 ilmek ördük. 7. ilmeğim yine haroşa ilmek. 7 ilmek haroşadan sonra şimdi model kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2. Ardından sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 ve sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2. Ön bedenim bitti. Roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artırma yaptım ve roba ayrım ilmeklerim yine düz örgü. Bakın, 1 2 ilmek roba ayrımını ördüm ve artık kola geldim. Bir gizli artış yaparak kol ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 9 ilmeğim vardı. Düz örgü olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi kolum için düz örgülerle birlikte ördüm.
Roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeği var. Bu 2 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Arka bedene geldik. Hemen bir gizli artırmayla arka bedendeki 18 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğimi arka bedende ördüm. Roba ayrım yerindeyim. Bir kez de artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeği var. Bunları düz örgü olarak ördüm ve ikinci kola geldim. Gizli artırma ile başlıyorum. Sonra kolumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. İkinci kolum bitti. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımında 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve ön bedendeyim. Ön bedende yine 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz haroşa. Diğer 6 ilmekten oluşan kısma model çalışması yapacağız. İlk 2 ilmeğim düz, 1, 2 düz. Sonra sıradaki 2 ilmeğim ters, 1, 2 ters ve tekrar sıradaki 2 ilmeğim düz. Ve 2, 4, 6, 7 ilmeğim var ilik düğme kısmı için. Bunları da haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, ilk kurulumu yapmış olduk. Şimdi arka sırayı örelim. Evet, arka sırada da yine ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi önde düz, arkada ters olan 2 ilmeğim var. 1, 2 ters. Bakın arkada ters, önde düz olan 2 ilmeğim var. Bunları düz ve tekrar bakın arka sırada ön sırada düz, arka sırada ters olan 2 ilmeğim var. Bunları da ters olarak örüyorum. Şimdi artırma yaptığım ilmeğim var. Artırma yapmış olduğum ilmeğimi de düz olarak ördüm ve roba ayrımının oraya geldim. Burada önler düz, arkalar ters oluyor. Ardından kol ilmekleri var. Kol ilmeklerinin tamamı arka sırada ters ilmek arkadaşlar. Roba ayrım ilmekleri de ters. Sadece 2 ön bedende model çalışmamız var. Orada ilmekler ters ve düz olarak modele göre değişiyor. Evet, ikinci ön bedene kadar var olan ilmeklerin tamamını ters örgü örüyoruz. Bu kadar kolay. Evet, arka bedendeki ilmekleri şu an örüyorum. Arka bedenin ilmekleri bitti. Bakın artışta yapmış oldum. Onu da tersle ördüm. Roba ayrımının 2 ilmeğini ters ördüm. Sıra koluma geldi. Kolumdaki ilmekleri de arka taraf olduğu için ters olarak örüyorum. Evet, ikinci kol ilmeklerim de bitti. Roba ayrımına geldim. 2 ilmeğim var roba ayrımında. Bunları da ters olarak ördüm.
Şimdi arkadaşlar bakın şöyle çevirince göstereyim. Ne yaptık? 2, 4, 6, 7 ilmek haroşadan sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz. Sıradaki ilmek ters olacak. Hep bu 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak devam edecek. Model böyle büyüyor. Yani biz şimdi arkada düz öreceğiz ki önde bu ilmeğimiz ters olsun. Evet, düz örgü olarak artış yaptığım ilmeğimi ördüm. Ardından bakın zaten ters örgü olarak sıradaki 2 ilmek görünüyor. Sıradaki 2 ilmek de düz ve tekrar sıradaki 2 ilmek ters. 2, 4, 6, 7 ilmekten oluşan ilik düğme ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi birinci artışımızı yaptık. İkinci artışımızı yapalım. Sonra örnek çalışmamız var. Onu uygulayacağız. Şimdi aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Bakın. İlk 7 ilmek haroşa örgü. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ilk iliğimiz de burada. Ardından şimdi daha çok belli oldu. 2 düz, 2 ters, 2 düz ve 1 ters ilmeğimiz var. Bunları olduğu gibi öreceğiz. 2 ilmek düz, sonra 2 ilmek ters, sonra 2 ilmek düz, sonra artış yapmış olduğumuz ilmek bakın ters. Bunu ters olarak örüyorum ve roba ayrımının orada olduğum için bir gizli artış yapıyorum. Ardından roba ayrımının 2 ilmeği düz, sonra bir gizli artırma, kolumdaki ilmekler, arka bedendeki ilmekler, ikinci koldaki ilmekler hep önlerde düz, arkalarda ters. Evet, koldaki ilmeklerimi ördüm, bitirdim. Roba ayrım yeri olduğu için bir gizli artırma yaptım ve roba ayrımında 1 2 ilmek ördüm. Arka bedene geçmiş oluyorum. Bir gizli artırma yapıp arka bedendeki ilmekleri örüyorum. Her artış yaptığımızda kol ilmeklerim ve arka beden ilmeklerim 2 ilmek artıyor arkadaşlar. Fakat ön bedenlerimde sadece kol kısmında artış yaptığımız için kolda ön bedenlerde her artışta sadece 1 ilmek artıyor. Evet, arka bedeni bitirdim. Roba ayrımındayım. Bir gizli artırma. Ardından 1 2 ilmek düz ve tekrar bir gizli artırma yaptıktan sonra ikinci kolu örüyorum. Evet, ikinci kolumu da ördüm. Bakın roba ayrımının oraya geldim. Tekrar roba için artış yaptım. Roba ayrımının 1 2 ilmeğini ördüm ve tekrar artış yaptım. Şimdi aynı şey burada da geçerli. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz, 1 ters. Bu artış yaptıktan sonraki ilk ilmeğim ters. Onu ters ördükten sonra artık 2 düz, 2 ters, 2 düz örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalıyor. Bunlar ilik düğme ilmeklerim. Haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi yine ikinci artışı yaptıktan sonra arka sıradayız. Aklınız karışmasın diye yine bu sırada da gösteriyorum. Bakın 3 4 5 6 7 ilmek haroşa, ardından 2 ters, 2 düz, 2 ters ve bir gizli artırma yaptığım ilmekle beraber 2 düz ilmeğim oldu.
Devam ediyorum. Roba ayrımının oradayım. Bundan sonra ön bedene kadar var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Ön bedende yine modelimize göre ters düz ilmeklerle örmeye devam edeceğiz. Evet, bu şekilde ikinci ön bedene kadar örelim arkadaşlar. Evet, ikinci kol ilmeklerimi ördüm. Bakın, roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm ve artık ön bedendeyim. Şimdi burada artış yapmış olduğumuz, bakın ilmek burada, düz örgüyle başlıyoruz. 1 2 ilmek düz, ardından 1 2 ilmek ters, tekrar 1 2 ilmek düz ve 1 2 ilmek ters ördüğümde sıra sonunda 7 ilmeğim kalıyor ve haroşa örgüyle örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, ikinci artışımızı yaptık. Bakın, böyle bir görüntü oluşmuş oldu. Ters düz, düz ters düz ters olarak ilik düğme kısmından sonra ikişer ilmeğimizi bu şekilde örmüş olduk. Şimdi bu tekli burguya bunu dönüştüreceğiz arkadaşlar ve artışlarımıza devam edeceğiz. Bakın, 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi bu şekilde haroşa örgüyle ördüm. Şimdi geliyorum, bakın, birinci değil ikinci ilmeği önce örüyorum, sonra birinci ilmeği örüyorum ve 2 ilmeği birden şişten çıkartıyorum. Bakın, buna tekli burgu diyoruz. Sıradaki 2 ilmeğim ters, 1 2. Bakın, sıradaki 2 ilmeğimin üzerine tekli burgu çalışması yapacağız. Bunu benim yaptığım gibi karıştırırsanız şöyle de yapabilirsiniz. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği şöyle öne alırsınız. Ardından 1 2 ilmek düz örgünüzü örürsünüz. 2 tane tekli burgu çalıştık. Şimdi sırada 2 ters ilmeğimiz var. Bundan sonra çok daha kolay anlarsınız. 1 2 ilmek tersi ördüm. Roba ayrımının oradayım. Ne yapıyoruz? Hemen bir gizli artış yapıyoruz. Sonra roba ayrım ilmeklerini örüp tekrar artış yaparak kol ve arka bedenleri artırarak örmeye devam ediyoruz. Şu kolu da ördükten sonra arkadaşlar anlaşılır olmuştur sanırım. Roba artışlarını klasik roba artışı olarak yapıp ilerliyoruz. Bakın, roba ayrımının oraya geldim. Gizli artırmamı yaptım. Roba ayrım ilmeğim 2 ilmek ördüm. Arka bedene geçtim. Bakın, bir gizli artıştan sonra devam ediyorum. Şimdi arka bedeni ve kolu artışları yaparak örelim. Ön bedende tekrar burgu çalışması yapacağız diğer tarafa. Onunla birlikte devam edelim. Evet, arka bedeni ve kolu ördüm. En son kol ilmeklerim bitti. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımında 2 ilmeğim var. Onu ördüm. Ön bedene geldim ve bir gizli artırma yaparak örgüye başladım. Bakın, şimdi 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz ilmeğim var. Tersleri ters öreceğiz. Düzlerde tekli burgu çalışacağız. Önce ters ilmeklerimizi örelim. 1 2 ilmek ters, ardından 2 ilmek düz. Bakın, az önce yaptığım gibi yapacağım. Birinci değil, önce ikinci ilmeğin içerisine batıp düz örgü olarak örüyorum. Sonra birinci ilmeğin içerisine batıp düz örgü olarak örüyorum. Burgu çalışmamı yaptım. Sırada 1
2 ilmek var. Yine aynı çalışmayı yapacağız. Dediğim gibi eğer öyle yapamazsanız ilmekleri şişten çıkartın. Birinci ilmeği arkaya, ikinci ilmeği öne alın. Sonra bu ilmekleri sırayla örün. Evet, yaptık ve sıra sonunda 7 ilmek haroşa örgüm var ilik düğmem için. Ördüm ve bitirdim. Şimdi arka tarafı bir kere daha göstereyim. Belli şu ön bedende. Sonra bu şekilde artırmalara ve model kurulumuna devam edeceğiz. 7 ilmek haroşa örgümü örüyorum. 2, 4, 6, 7. Ardından bakın ilmeklerim çok belli. 2 ilmek ters. 1, 2 ilmek ters. Sonra 1, 2 ilmek düz. Tekrar 1, 2 ilmek ters. Ve sıradaki ilmeğim bakın. 1, 2 ilmek düz. Yani artış yaptığım ilmek 2, 2 devam ettiği için şu artış yaptığım ilmek de ters olarak örülüyor. Hep şunu takip edin. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Artırma yapınca da bakın 2 tersten sonra yine düz olması gerekiyordu. O yüzden arka kısımda bunu ters ördük ki önde düz ilmek olsun. Evet, bu şekilde ikinci ön bedene kadar ilmeklerimizi örelim. İkinci ön bedende yine birlikte devam edelim. Evet, kol çalışmamı bitirdim. Burası roba ayrımının 2 ilmeği. Bunu da bitirdim. Şimdi öndeyiz. Bakın arkadaşlar. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Dolayısıyla sıradaki ilmek ters olmak zorunda. Çok artık anlaşılır oldu. Dolayısıyla bu ilmeği ters örgü olarak örüyoruz. Ardından 1, 2 düz, 1, 2 ters, 1, 2 düz, 1, 2 ters ve sıra sonunda 7 ilmek haroşayla sıramı tamamlıyorum. Hem artış yaptık hem model kurduk. Bu modelimiz arkadaşlar hep birbirini takip edecek şekilde aynı çalışmayı yaparak ilerleyecek 4 sıra arayla. Yani nasıl 4 sıra? Modeli kurduk 1. Arka sırayı döndük 2. Şimdi ön sırada sadece var olan ilmekleri öreceğiz ve artış yapacağız. 3. Arka sırayı örüp tamamlayacağız. 4. Tekrar ön sıraya gelince artık şu tekli burgu çalışmasını yeniden yapacağız. Şöyle başlangıcını göstereyim. Bakın sıradaki ilk 7 ilmeğim haroşa örgü. Haroşa ilmeklerimi ördüm. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 1 ilmek düz. Bakın hep artarak gidiyor. Örnekte birbiriyle aynı şekilde büyüyerek devam ediyor. Roba ayrımına geldim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımını ilmeklerini ördüm. Tekrar gizli artırma yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet, örerek bakın ön bedene kadar geldim. İkinci kolun ilmeklerini bitirdim. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm ve artık ön bedendeyim. Burada da bir gizli artırma yaptıktan sonra bakın. Bir düz, 2 ters, 2 düz, 1, 2 ters, tekrar 1, 2 düz ve 7 haroşayla sırayı tamamlıyorum. Arka sıranın da ön bedenini birlikte örelim. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ilmek haroşadan sonra 1, 2 ters, 1, 2 düz, 1, 2 ters, 1, 2 düz ve 1, 2 ters örerek ön bedeni bitirdim. Devam ediyoruz. Ters ilmeklerle yine var olan ilmekleri ikinci ön bedene kadar öreceğiz. İkinci ön bedeni de yine aynı şekilde 2 ters 2 düz takip ederek ön bedeni bitirelim arkadaşlar. Artışlarımızı da yapalım. Şimdi düz tarafta ikinci kez kurulumu göstereceğim. Evet, arka bedeni de örerek tamamladım. Örnek kurulumunun da 4 sırasını tamamlamış olduk bu sırayla. Şimdi yeniden örnek kurmaya başlayacağız. Bakın son görünümümüz bu şekilde. Evet, başlayalım. Bunu da göstereceğim. Sonra istediğimiz genişliğe ve uzunluğa ulaşana kadar robamızı artırıp ve örneğimizi kurmaya devam edeceğiz. Önce ilk 7 ilmeğimizi örgümüzün ön tarafında haroşa örgülerle örüyorum. Sonra bakın zaten çok belirgin. Burgu yapıyorum. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği örüyorum. Burgumu yaptım. Ardından 1, 2 ilmek ters ve tekrar burgu çalışmamın olduğu yer. Bakın 1, 2. Önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmeği örerek modelimi tamamladım. 2 ters ilmeğimi ördüm. Bakın roba ayrımının bitiş kısmına yaklaştığımda 2 ilmeğim var. Aynı şeyi buna yapıyoruz. Önce ikinci, sonra birinci ilmeği örüyoruz. Ve roba ayrımının orada olduğumuz için gizli artırma yapıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, artışlarımızı yaparak ikinci ön bedene kadar ilerleyelim. Orada da kurulumu göstereyim. Evet, kol ilmeklerimi ördüm. Roba artışının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Ardından 2 ilmek roba ayrım ilmeğimi ördüm ve bir gizli artırma yaptım, ön bedendeyim. Bakın aynı şey, değişen bir şey yok. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Buradaki düze burgu çalışması yapıyoruz. Bakın ikinci ilmeği önce örüyorum. Ardından birinci ilmeği örüp ilmekleri şişten çıkartıyorum. Sıradaki 2 ilmeğim ters, onları ters olarak ördüm. Düz ilmeklerimde önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği örerek tekli burgumu çalışıyorum. Yine sıradaki 2 ilmek ters ve ardından 2 ilmek düz tekli burgumu çalışıyorum. Önce ikinci, sonra birinci ilmeğimi örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmek haroşamda ilik, düğme ilmekleri. Evet arkadaşlar, bu şimdi bizim birinci kurulum sıramız. Bunu 4 sıraya tamamladıktan sonra tekrar burgu çalışması yapacağız. Bakın roba artışlarımızda burada gayet belirgin. Roba artışlarını yapmaya ve model çalışmasını kurmaya devam edelim. Her seferinde artış yaptıkça 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, yani burgu yapacağımız ilmeklerde oluşacak. Tıpkı şurada oluştuğu gibi büyüdükçe yine ilave olacak. Bu şekilde örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa ve genişliğe ulaşana kadar artışlarımızı yapalım. Sonra kol ve beden ayrımıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, tam 17 kez artırmalarımı yaptım.
Bakın modelim bu şekilde ilerledi. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model çalışması yapmış oldum. Şimdi şu arka bedenin ölçüsünü vermeye çalışayım. Net bir ölçü değil ama 26 santim, yani bu rahat 27 santim olacak. Kolları ayırıp bedeni biraz ördükten sonra net ölçü tekrar veririm. Artırmaları yaparken arkadaşlar ilk ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 diş haroşa örgü ördüm. Ardından ikinci iliğimi açtım. İkinci ilikten sonra da 2, 4, 6 diş haroşa boyunca ördüm. Artık kollarımızı ayıracağız. Ön bedenlerle arka bedeni birleştireceğiz. Hemen başlayalım. İlk 7 ilmeğimiz haroşa örgüydü. Önce haroşa örgülerimi örüyorum. Evet, 7 ilmek haroşadan sonra 2 düz, 2 ters, 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 1, 2 düz ve 1 ters ördüğümde arkadaşlar, bak, bir ters ördüğümde roba ayrımının 2 ilmeğinin olduğu yere geldim. Şimdi bu 2 tane roba ayrım ilmeğinin birini ön bedene, birini kolumda bırakacağım. Şimdi 2 düz 2 ters örgümüz ilerliyor. Son ilmeğim tersti. Bir ters daha bunu örüyorum ve ön bedeni bitirmiş oluyorum. Şimdi koldaki ilmeklerimizi bir ipe ya da bir ilmek tutucuya almamız gerekiyor. Şöyle benim gibi bir iğneye alabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Yine roba ayrımının 2 ilmeğinden birini daha alıyorum ve kolu ayırmış oluyorum. Evet, bunu şöyle bağlayalım. Ve keselim. İlk kolu ayırmış olduk. Şimdi arka bedenle ön bedeni birleştireceğiz. Bakın arkadaşlar, en son bir ters ilmek örmüştüm ya. Kol altında bir artırma yapalım. Kol altımız rahatlasın. Hatta şöyle yapalım. Şu son ilmeği tekrar öreyim. Bir tersten sonra bir ters örelim. Bu ilmeği şişten çıkarmayalım. İpimi arkaya aldım. Aynı ilmeği bir kez de düz örgü olarak ördüm. Yani buradan bir ilmek arttırdım. Şimdi aynı şeyi burada yapıyorum. Bakın, beden kısmında, arka bedende ilk ilmeği bir kez ördüm. İlmeği şişten çıkarmadım. Yönünü değiştim. Bir kez daha ördüm. Böylece kol altından 2 ilmek artırmış oldum. Şimdi arka bedendeki ilmeklerimizi örelim. Aynı şeyi yine ikinci kolda, kol altında çalışalım.
Şöyle hızlıca arka beden ilmeklerimi öreyim. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Bakın yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bu iki ilmeğimin, bakın şunun bir tanesini arka bedene bırakacağız dedik ve bir artırma yapacağız dedik. Ördüm, yönünü değiştirdim ve bir kez daha ördüm. Bir ilmek artırmış oldum. Şimdi ikinci kol ilmeklerimizi yine iğnemizi alalım. Evet, kol ilmeklerimi iğneme aldım. Bakın roba ayrımının iki ilmeği burada. Yine bir tanesini koluma aldım. Bir tanesini de ön bedene bıraktım. Şimdi ikinci kolu da ayırmış olduk. Bunu da şöyle bağlayalım. Evet. Şimdi bir ilmek ön bedene bıraktık. Bunda da yine aynı işlemi yapacağız. Bir ilmek, bu ilmeği artıracağız. Ne demiştik? İki düzden sonra iki ters, ardından bir düz olacak. Önce düz ilmeğimi ördüm, sonra ipi kendime aldım ve bu ilmeği bir kez de ters ördüm. Ardından sıradaki ilmeğim ters, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak örnek çalışmamı da örüyorum. Böyle sıramızı tamamlıyoruz. Arka sıramızı da örelim arkadaşlar. Kol altından sonraki yeni kurulumu bir kez göstereceğim. Sonrasında artık etek ucuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, ön sıram bitti. Şimdi arka sırayı örüyorum. Şu kol altına kadar beraber örelim. 2 4 6 7 haroşadan sonra 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 1 2 ters, 2 düz, 1 2 ters, 2 düz, 1 2 ters, 1 2 düz, 2 ters ve devam ediyorum ters örgülerle birlikte. Evet, sırayı tamamlayalım. Ön sırada birlikte model kurulumunu yapalım. Evet, örgümün ters sırasını tamamladım. Şimdi ön sıradayız. Model kurulumunu burada birlikte yapalım. İlk 7 ilmeğimiz haroşa örgü 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördüm. Burgu çalışmamın olduğu sıradayım. Birinci değil, önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği düz örgü ördüm. Sıradaki 2 ilmek ters, ardından yine burgu çalışması. Önce ikinci, sonra birinci ilmeği düz örgü ördüm. Sonra yine 2 ters. Tekrar önce ikinci, sonra birinci ilmeğimi ördüm, tekli burgumu yaptım, ardından 2 ilmek ters. Yine burgu çalışmam. Önce ikinci, sonra birinci ilmeğimi ördüm ve 2 ilmek ters. Tekrar önce ikinci, sonra birinci ilmeğimi örerek burgu çalışmamı yaptım, ardından 2 ilmek ters. Yine önce ikinci,
Sonra birinci ilmeğimi ördüm. Burgu çalışmamı yaptım. Ardından 2 ilmek ters ve son olarak bakın tam kol altında arkadaşlar bir burgu çalışması daha yapıyoruz. Birinci değil, ikinci ilmeği örüyorum. Ardından birinci ilmeği örüyorum ve burgu çalışmamı tamamlıyorum. Kaç tane burgu çalışmam var? Hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burgu çalışmam var. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Arka ilmeklerimiz düz örgü. Şimdi arka ilmekleri yine kol altına kadar örelim. Diğer tarafın kurulumunu yine birlikte yapalım. Evet, arka bedenin ilmeklerini ördüm. Bakın zaten çok belirgin. 2 düz, 2 ters, 2 düz tam kol altında. Şimdi buradan başlıyoruz. Birinci değil, önce ikinci ilmeği düz örgü örüyorum. Sonra birinci ilmeği düz örüyorum. İlk vurguyu yaptık. Ardından 2 ters ve sonra yine vurgu çalışması. Önce bir, sonra önce ikinci, sonra birinci ilmeği örüyorum. Sonra 2 ilmek ters. Dediğim gibi arkadaşlar ilmeklerin şöyle yerini değiştirerek de örebilirsiniz. Diğeri daha kolay oluyor. İlmek çıkartma olmadığı için daha pratik oluyor. Aynı şey 2 tersten sonra yine önce ikinci, sonra birinci ilmeği ördüm. 2 ilmek ters ve tekrar burgu çalışması. Önce ikinci, sonra birinci ilmeği örüyorum. Devam. Sırada 2 ters var. Şimdi tekrar burgu çalışma. Önce ikinci, sonra birinci ilmek ve 2 ilmek ters. Son kez önce ikinci ilmeği örüyorum. Ardından birinci ilmeği örüyorum. Burgularım bitti. 7 ilmek haroşayla sıramı tamamlıyorum. Evet, bedene geçmiş olduk. Alt bedeni örüyoruz. Bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burgu çalışmam oldu. Şöyle baktığınızda bakın ne kadar düzgün hem kalıbımız hem örgümüz ne kadar düzgün olmuş oldu. Evet, iliklerimizi açmaya ve alt bedeni istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örmeye devam edelim. Şöyle bir ölçü daha vereyim size. Bu şekilde örgümün uzunluğu tam 14,5 santim arkadaşlar. Şöyle robayı ölçtüğümde yine haroşa kısmından bakın tam 16,5 santim. Şu arka bedeni şimdi daha rahat ölçebilirim. Bakalım kaç santim. Tam 28 santim genişliğinde bir roba çalışmış olduk. Yani rahat bir yaşın giyebileceği bir büyüklükte hırka örüyoruz. Arkadaşlar yaka genişliğimiz oldukça müsait. Bakın yakamıza. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar olursa ben 17 kere arttırdım. Onlar 20, 21, 22'ye kadar artırabilirler. Sanırım 22'ye kadar arttırırsalar ve benim gibi biraz böyle kalın 100 gram ve 200 metre ip kullanırsalar ortalama 3 yaşa kadar bence tahminen söylüyorum büyüklükte bir hırka elde etmiş olabilirler. Evet, şimdi ben etek ucuna kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, iliklerimi açarak örgümü örmeye devam ettim. Toplamda 4 ilik çalışması yaptım. Bakın son ilik çalışmamdan
Sonra haroşa örgülerle bakın 1-2 diş haroşa boyunca örnek çalışmamı yaptım. Ardından var olan ilmeklerimin tamamıyla haroşa örgü ördüm. 1-2-3 diş haroşa örgümü ördüm. Şimdi örerek kesme tekniğiyle beraber artık keseceğiz. Ölçü vereyim hemen size. Şöyle omuzdan tuttuğumda 32 santim uzunluğunda bir örgümüz olmuş oldu. Enimizi de şöyle düğmelerimiz varken en ölçümü de vereyim. 27 santim genişliğinde de bir beden ölçümüz olmuş oldu. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Yine haroşa örgülerle örgümüzü öreceğiz ve aynı zamanda kesim yapacağız. Ve şu görmüş olduğunuz ön bedende 4 diş haroşa örgüyle etek lastiğini tamamlamış olacağız. Evet, ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İlk kesimi yaptım. Sonra sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını örerek keselim. Var olan ilmeklerimin tamamını keserek örgümün alt bedenini bitirmiş oluyorum. Bakın son ilmeği bir kez daha örüp şöyle biraz ipimi uzun bırakarak kestim. Örgümün arka tarafında bu ipi birkaç kez yürüterek gizleyeceğim. Şöyle haroşa dişlerin arasından yürütüyorum. Evet, bu yeterli. Şimdi kollarımızı örerek hırkamızı artık tamamlamış olacağız. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet, kolumuzda ilmeklerimizi, ipimizi almıştık. Önce var olan ilmekleri tekrar şişimize alarak örgümüze başlayacağız. Şuradan ipimi kestim ve ilmeklerimi tekrar şişime alıyorum. Evet, ilmeklerimizi şişimize alalım. Tam omuz hizasında misinamı boşa çıkartacağım. Bu arada kolu dikişsiz öreceğim arkadaşlar. Eğer siz dikişli örmek istiyorsanız dikişli de örebilirsiniz. Bakın tam orta nokta gibi burası. Şimdi misinamı boşa çıkardım. Tekrar diğer tarafın ilmeklerini şişime alıyorum. Evet, ilmeklerimin tamamını şişime aldım. Şimdi bir sayalım. Kaç ilmeğimiz vardı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 23, 22 daha 45 ilmeğimiz var. 23, 22, 45. Evet, 45 ilmeğimi şişime aldım. Şimdi örmeye başlayacağız. Geliyorum, bakın ipim burada. Şu kol altından ilmek çıkaracağız. Bunu tığla yaparsanız daha rahat olur. Bakın geliyorum, hemen bir ilmek buradan çıkardım.
Sonra geldim. Bir ilmek hemen yan taraftan çıkardım. Yine bir ilmek yan taraftan çıkardım. Son bir tane de şöyle çıkaralım. Toplamda 4 ilmek çıkarmış olduk. Bunun 2 ilmeği bir tarafın, 2 ilmeği diğer tarafın olacak. İkisini sağ taraftaki şişime aldım. Bu diğer ikisini de sol tarafa alalım. Bakın. Bir, iki ilmeği de bu tarafa aldım. Evet, şimdi örmeye başlıyoruz. Burası bizim orta noktamız. Şimdi şu iki tane aldığımı hemen bu şişime alıyorum. İpi alarak bu tarafa geldik ya, ilmek çıkardığım için onları örmüş kabul ediyorum. Sonra devamını örmeye başlıyorum. 80 santim uzunluğunda bir misinalı şiş kullanıyorum. Bu kol ve bacak örmek için oldukça uygun arkadaşlar. Bakın her iki taraftan misinamın fazlası çıkıyor ve ben tıpkı iki şişle örgü örer gibi misinalı şişimle çok rahat bütün örgü, dikişsiz örgü örebiliyorum. Evet, bir tarafı ördüm. Bakın örgüyü çeviriyorum. Örecek olduğum ilmeklerimi şişimin ucuna alıyorum. Ördüğüm şişi de böyle misinayı boşa çıkartarak yine örmeye devam ediyorum. 4 ilmek çıkarmıştık. Şimdi onları keseceğiz arkadaşlar, tam kol altında. Bu şişimde 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın 3 ilmek kaldı. Şimdi şu ilmeğin yönünü değiştirdim. Bunun yönünü değiştirdim. İkisini birlikte örerek bir kesim yaptım. Son ilmeğimi ördüm. Bu taraftaki ilk kesimimizi yaptık. Geliyoruz diğer tarafa. Yine şişi boşa çıkardım. Burada da önce ilk ilmeğimizi örüyoruz. Ardından sıradaki iki ilmeğimizi, bunların yönü düzgün, o yüzden değiştirmiyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Birer ilmek her iki taraftan kesmiş oluyoruz. Şimdi bu şekilde örelim. Yine son 3 ilmek kalınca yine kesim yapacağız. Şöyle hızlı hızlı öreyim. Evet, bir tarafı ördük. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde örüyoruz. Son 2 ilmek kalınca kesim yapacağız. 3 değil arkadaşlar. İlk kesimde 3 ilmek kalınca, ikinci kesimde 2 ilmek kalınca. Yani son 2 ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Evet, sıra sonunda bakın 2 ilmeğim kaldı. Yine bunların yönlerini değiştirdim. Ve 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmek artırdık. 2 ilmeği burada kestik. Şimdi aynı şeyi diğer tarafta yapacağız. Ve kol altı kesimimiz bitmiş olacak. Kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi burada da ilk 2 ilmek soldan sağa doğru batarak 2 ilmeği birlikte kestim. Artık kesimlerimiz bitti.
Yine şişimizde 45 ilmeğimiz var. Şimdi 45 ilmeğimizle birkaç sıra öreceğiz. Sonra yine kol altından bir taraftan bir diğer taraftan 2 ilmeği birlikte örerek kesim yapacağız. Böyle kol kalıbı oluşturacağız. Buraya bir işaretleyici takalım, kaç sıra ördükten sonra kestiğimizde belli olsun. Evet, kesimden sonraki ilk turumu tamamlamış oluyorum. Şimdi buraya bir işaretleyici takacağım. Evet. Bakın. Hemen şu araya bir işaretleyici taktım. Birinci tur bitmiş oldu. Şimdi devam ediyoruz bu şekilde. Yine kolumuzun var olan ilmeklerini örüyoruz. Bu şekilde birkaç tur örelim arkadaşlar. Sonra tekrar kol altı kesimi yapalım. Arkadaşlar, tam 7 sıra boyunca örgümü ördüm. Şimdi tekrar kesim yapacağım. Bakın, sıra sonunda 2 tane ilmeğim var. Bunların yönünü değiştirdim düzgün olması için ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bakın, işaretleyiciyi taktıktan sonra sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıradan sonra tekrar kestim. Şimdi diğer tarafta bir kesim daha yapacağım. Burada da bakın, ilk 2 ilmek soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm ve kestim. 2 ilmeğimiz eksilmiş oldu. Şimdi yine var olan ilmeklerimizde biraz öreceğiz ve yine kesim yapacağız. Sonra tekrar var olanla öreceğiz. Yine kesim yapacağız. Her kestiğimizde 2 ilmeğimiz eksilecek. Ta ki kol uzunluğumuz yeterli uzunluğa gelene kadar ara ara kolumuza düzgün bir kalıp verebilmek adına kesimler yapacağız. Şimdi bu sıramı da tamamlayayım. Tekrar bir işaretleyici takacağım. Bundan sonraki kesimleri kaç sıra arayla yapacaksam hepsini işaretleyeceğim. Kesimleri yaptıktan sonra sizlere de söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın, yine tamamladım. Bu aslında çok belirgin kesim yerleri ama yine de hani karıştırabilme ihtimalinize karşı bakın, buradaki ilmeğe işaretleyicimi taktım. Şimdi yine örelim. Bir miktar sonra keserek devam edeceğim. Hepsine işaretleyici takacağım ve kaç sıra arayla kesmiş olduğumu göreceksiniz. Bakın, kol kalıbımız da böyle ilerliyor. Evet arkadaşlar, işaretleyiciyi taktıktan sonra yine 7 sıra ördüm. Sağdan ve soldan bir kesme yaptım. Yine 7 sıra 7 sıra 7 sıra kestim. Son olarak kestikten sonra 4 sıra ördüm. Bakın, 1 2 3 4. Toplamda ilk kestiğimiz kesimle beraber 1 2 3 4 5 kez keserek istediğim kol boyuna ve kalıba ulaştım. Şimdi kaç santim örgü ördük hemen söyleyeyim. Bakın, şöyle yakadan tuttuğumda tam 27,5 santim uzunluğunda bir kol örmüş oldum. Kol altından ölçtüğümde de tam 14 santim uzunluğunda
kolumu örmüş oldum. Bu benim için yeterli. Şimdi tıpkı şu etek kısmındaki ve yaka kısmındaki haroşa örgü gibi haroşa örgü öreceğiz ama bilek kısmımızı örerken ilmeklerimizde yine eksiltme yapacağız ki böyle güzel bir bilek kısmı olsun. Şimdi kesimlerimizi yaptıktan sonra şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ilmeğimiz var. Bunun 7 tanesini keselim. Hatta 8 bile olabilir. Böyle bileğimiz hafif toplayan bir bilek olsun. Evet, ilk başlangıç kısmımda 2 ilmeği birlikte örerek bir kesim yaptım. Sonra 2 ilmek ördüm. Bir kesim daha yaptım 2. 2 ilmek ördüm. Bir kesim yaptım 3. 2 ilmek ördüm. Bir kesim yaptım 4. 2 ilmek ördüm. Bir kesim yaptım 5. 5 tane ilmek eksilttik. Şimdi şöyle dönelim. Devam edelim. Şöyle bir iki ilmek ördükten sonra 3 tane ördüm. Bir kesim yaptım. 6. Yine 1, 2, 3 tane ördüm. Bir kesim yaptım. 7. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Bir kesim yaptım. Tam 8 ilmek kestik. Ne oldu? 29 ilmeğimiz kalmış olması lazım. Sıra sonundaki 3 ilmeği ördükten sonra sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 ilmek bizim bileğimiz için oldukça uygun. 28 ilmekle beraber 29'du sanırım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. 29 ilmekle beraber artık haroşa örgülerle 3 diş haroşa boyunca örgümüzü öreceğiz ve kesim yapacağız. Şimdi birinci turu düz örgü olarak ördük. Dönerek örgü ören, benim gibi bütün örgü ören arkadaşlar, haroşa örgüyü örebilmemiz için bir sıra var olan ilmekleri düz örüyoruz, bir sıra ters örüyoruz. Böylece bir diş haroşa elde etmiş oluyorum. Şimdi başlangıç yerindeyim. Bakın, ters örgülerle örgümü ördüğümde ilk diş haroşa örgüm oluşmuş oluyor. 29 ilmeğimi bir tur boyunca ters örgü olarak örüyorum. Dikişli ören arkadaşlar klasik haroşa şeklinde örüp bitirebilirler. Evet, şimdi diğer tarafta da aynı şeyi yapıyorum. Kalan ilmeklerimi ters örgü olarak örüp turu tamamlıyorum. Evet, ilk diş haroşa örgümü elde etmiş oldum. Turu tamamladım. Şimdi tekrar bir tur boyunca düz örgü öreceğiz. Haroşa örgü elde edebilmek için. Var olan 29 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Örüp tamamlayalım turu arkadaşlar. Evet, düz örgülerle turumu tamamladım. Şimdi yeni tura geçeceğim. İkinci diş haroşayı elde edebilmek için bir tur boyunca yine ters örgü öreceğim. Var olan 29 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bakın, ikinci diş haroşa örgüm oluşmuş oluyor. Evet, turu tamamlayalım.
Evet, ters örgülerle turumu tamamladım. 2 diş haroşa örgümü elde ettim. Şimdi yeni turumda yine bir tur boyunca düz örgü örüyorum. 29 ilmeğimizi düz örgü olarak örüp turumuzu tamamlayalım. Evet, düz örgülerle turumu tamamladım. Şimdi 3. ve son diş haroşa örgümüzü öreceğiz. Örerek kesme tekniğiyle kesebiliriz. Öyle yapalım arkadaşlar. Bakın, sıra sonunda sıra başındaki ilk ilmeği ters ördüm. Ardından yanındaki ilmeği ters ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Hem haroşa örgümü elde etmiş oldum, hem kesim yapmış oldum. Sıradaki ilmeği ters ördüm yine. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradakini ters ördüm, arkadakini üzerine geçirdim. Sıradakini ters ördüm, arkadakini üzerine geçirdim. 29 ilmeğimin tamamını bu şekilde örerek kestiğimde 3. diş haroşa örgümü de elde etmiş oluyorum. Bakın bu şekilde. Evet, var olan ilmeklerin tamamını bu şekilde keselim. Evet, son ilmekleri beraber keserek kolumuzu tamamlayalım. Ters örgü olarak sıradaki ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Son ilmeğimi ördüm yine. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın, burada ben şöyle bir çalışma yapıyorum. Son ilmeğim şişimde. İpimi biraz uzunca kesiyorum. Bu ilmeği kaçırmamamız lazım. Bakın. Geliyorum. Şurada ilk kesmiş olduğum ilmeğim var. Tığımın yardımıyla bu ilmeği şöyle içeriye alıyorum. Ardından bir zincir çekerek sabitliyorum. Bakın, bu şekilde çalıştım. Şimdi fazla olan ipimizi yine düzgünce gizlememiz lazım. Tığımın yardımıyla haroşa dişlerinin arasından yürüterek gizliyorum. İlk kolumuzu çalışmış olduk. Diğer kolu da aynı şekilde çalışacağız arkadaşlar ve hırkamız bitmiş olacak. Evet. Bakın, içi dışı tertemiz. Şöyle kol kısmımızın bileği de böyle çok düzgün oldu. Şimdi kaç santim kolumuz olmuş oldu, onu son kez ölçelim bileğiyle beraber. Bakın, şöyle ölçtüğümde tam 30 santim uzunluğunda bir kol çalışmış olduk. Aşağıdan ölçtüğümüzde de 17 santim, 16,5 santim uzunluğunda bir kol çalışmış olduk. Şimdi aynı şeyi diğer kolda yapıyoruz arkadaşlar. Yine ilmeklerimizi şişimize aldıktan sonra 4 ilmek çıkartıyoruz bu ara kısımdan. Sonra 2 kez kestikten sonra örmeye devam ediyoruz. Yine 7 sıra arayla, bakın, 7 sıra arayla 1 2 3 4 kez kesiyoruz. Şu ilk işaretlediğimiz yer ya. İlk kesimi burada yapmıştık. Ondan sonra 1 2 3 kez kesiyoruz 7 sıra arayla. Şuradaki 2 ilmeği kestikten sonraki sıramızda 7 sıra. En son kesim yaptıktan sonra 7 sıra arayla kesim yaptıktan sonra 4 sıra örüyoruz. Yine lastik kesimi yaptıktan sonra 29 ilmekle beraber 3 diş haroşa boyu örerek hırkamızın diğer kolunu da tamamlıyoruz. Şimdi ben bu kolu da aynı bunun gibi tamamlayayım. Şöyle hırkamın bitmiş halini sizlerle paylaşayım.
Evet arkadaşlar, ikinci kol çalışmamı da bitirdim. Bakın hırkamızın son hali böyle. Çok güzel bir hırka çalışması oldu. Ortalama 0-1 yaş arası büyüklükte bebeklerin kullanabileceği bir çalışma oldu. Biraz kalın ve yünlü içeriğimiz sayesinde de böyle soğuk kış aylarında bebeğimizi sımsıcak tutacak. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.